أعوذ زكاة يكون عارفين معارفين أعوذ زكاة يكون هو شبكنا اشمد هي واشمد من دادي مدخال الإفتاحي قرية في بنزي وانفقت إله. Şu an dini sembolleri olan derevşi hazırlıyorlar. Merhaba hemseferlerim, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sahabilerin yanına gidiyorum. Sahabilerin dini ritüellerini ve din adamları ile görüşmelerimi izlemeden önce sahabilerin kim olduğunu ve dini inanışlarının temelini size anlatmam gerekiyor. Sahabiler İran güneyinde Şatül Arap su yolu üzerinde, İran'da ise İran'ın güneybatısında bulunan Karun Nehri etrafında yaşamlarını sürdüren arami bir millet. Sahabiler tarih boyunca ötekileştirilmiş, katliamlara maruz kalmış bir millet. Bu yüzden içlerine kapanık yaşıyorlar ve kolay kolay içlerine kimseyi sokmazlar ve güvenmezler. Bu yüzden sahabiler hakkında bilgi toplamam hiç de kolay olmadı. Bu videoyu hazırlamam 7 ayımı aldı. Yani ben birkaç defa onların yanına gittim, onlardan bilgi aldım. Ritüelleri için ayrıyetten gittim. Din adamlarıyla görüştüm, liderleriyle görüştüm. Tabii bu çok zor oldu gerçekten. Bu videom benim için çok kıymetli. Bu yüzden bu videomu desteklerseniz beni çok mutlu edersiniz. Beni desteklemek için de beğeni tuşuna basıp yorum yapmanız yeterli. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sahabilerin dinlerinin adı Mandeizm. Mandaya da olur ama mandaya olunmaz. Misyonerlik faaliyetleri de olmadığı için kendileri hakkında kolay kolay kimseye bilgi vermiyorlar. Şimdi sahabilerin yanına gidip onlar hakkında bilgi toplamam için önce sahabi bulmam lazımdı. Hemen sahabilerin sosyal medya hesaplarını araştırmaya başladım. İlk tanıştığım kişi katı bir sahabiydi. Ondan ufak bilgiler aldım. Sahabilerin din adamlarıyla görüşmek istediğimi ve dini ritüellere katılmak istediğimi söyledim. Bana yapamazsın, edemezsin, yasak demeye başladı. Bana yardımcı olmayı bırakın, önümü kesmeye çalışıyordu. Sonra başka birisiyle tanıştım. O Mandeizm dini araştırmacısıydı. Ondan ufak bilgiler aldım ama din adamlarıyla görüşmemi sağlayacak kişi o değildi. Sonra sahabi zannettiğim bir gazetecinin sosyal medya hesabına rastladım. Hemen ona mesaj attım. O bir sahabi değildi ama sahabilerle büyümüş, o bölgenin önemli bir gazetecisiydi. Onun aracılığı ile din adamları ve dini liderle görüştüm. Hatta bir tane din adamının evine gittiğimizde bize size buraya girmenize nasıl izin verdiler? Ben hala şoktayım diyordu. İstatistiklere göre dünyada toplamda 60-70 bin civarında sahabi yaşıyor. İran'da ise 20 bin civarında sahabi yaşadığı iddia ediliyor ama nüfuslarının daha az olduğu söyleniyor. İran'da yaşayan farklı milletler ve dinler mecliste yer alabilmek için 150 bin civarında olmaları gerekiyor. Sahabiler de zamanında nüfusları çokken kendilerine kayıt ettirmedikleri için şu an meclise giremiyorlar. Bazı sebeplerden dolayı da Amerika'ya, Kanada'ya, Avustralya'ya göç etmişler. İran resmi olarak sahabileri sahabi olarak tanımıyor. Yani onlar nüfusta şu an Müslüman olarak geçiyorlar. Çünkü kendilerini kayıt ettirmedikleri için. Kayıt ettirselerdi kendilerine özgü kartları olurdu. Şu an Zerdüşlerin öyle. Zerdüşlerin Zerdüş olduğuna dair kartları var. Yani İran böyle bir sistem uyguluyor ama dediğim gibi nüfuslarının 150 bin ve üzerinde olması gerekiyor. Sahabiler dinlerinin Hazreti Adem ile başladığını, 445.392 yıllık bir din olduğunu ve Genza Rabba, Rabbin Hazinesi adındaki Mandence yazılmış olan kutsal kitaplarının Allah tarafından direkt Hazreti Adem'e vahyedildiğine inanıyorlar. Şimdi bu kitap benim yanımda var. Farsça tercümesini aldım. Orada kitabın basıldığı yayın evinden aldım. Çünkü sahabilerden alamazdım. Zaten dokunmama bile izin vermezlerdi. Çok hassaslar. Bunun da bir prosedürü varmış. Yani herkes bu kitaba dokunamazmış. Şimdi bu kitap bakın 2 taraflı ama
Her tarafı da sağdan açılıyor. Bakın. Şu an kitabı açıyorum. Sağ tarafta. Sağ tarafta. Şimdi diğer tarafı açacağım. Yine sağ tarafta. Bu şekilde döndürüyorum. Sağ tarafta 18 bölüm, sol tarafta ise 5 bölüm var. Toplamda 23 bölüm var ve Mandeizm dininin kutsal sayısı da 23. Genza Rabbani'nin sağ tarafında yaratılıştan ve Allah'ın sıfatlarından bahseder. Sol tarafta ise ahiretten bahseder. Ben bunu biraz okudum ama dili çok ağır. Okurken çok zorlandım açıkçası. Sabilerin kutsal kitapları dışında başka kitapları da var. Bunlardan bir tanesi İdraşat Yahya. Hazreti Yahya'nın hayatı ve nasihatlerinin olduğu bir kitap. Bu kitabın da ilahi bir kitap olduğunu söylüyorlar. Bu arada bu dinin 6 tane peygamberi var. Hazreti Adem, onun oğlu Şitel, Hazreti İdris, Hazreti Nuh, Sam ve Hazreti Yahya. Bu dinde Hazreti Yahya'nın çok önemli bir konumu var. Kendi dillerinde ona Yuhanna diyorlar ve Hazreti Yahya'nın izinden gidiyorlar. Diğer bir kitap İnyani namaz ve dua kitabı, Glesta nikah kitabı, Sidra et Mesbate vaftiz kitabı. Sabilerin en büyük dini ritüeli nehirde vaftiz olmak. Diğer bir kitapları ise Sidra eş Meşbasa. Bu kitap felsefe kitabı. Din adamı olacak kişiler bu kitabı birkaç defa okumaları gerekiyor. Bunun dışında astronomi ve kendilerini kötülükten korumak için büyü sihir kitapları var. Hatta etrafta kötü niyetli bazı insanlar kendilerini sabi olarak tanıtıp ücret karşılığında başkalarına büyü sihir yapıyorlar ve bu şekilde sabilerin adı da kötüye çıkmış bir durumda. Bu dinde karanlık ve nur alemi inancı var. Karanlık alem dünya, nur alemi ise ahiret. İnsan vücudunda da kalp nur alemi, belden aşağısı ise karanlık alemdir. Bu dinde kurban yok. Dişi hayvan eti, domuz eti, etçil hayvan eti ve kuyruklu hayvan eti yemek haram. Dişi hayvan eti yenmemesinin sebebi ise anne makamına verilen hürmetten. Genellikle tavuk, ördek, güvercin eti yiyorlar. Etraftan bazı insanlar onların hayvanları kesmediğini ve boğduklarını söylüyorlar. Hayır, öyle değil. Onlar kan yere damlamasın diye, yani toprağa verilen hürmetten dolayı hayvanların kafasını böyle yukarıda tutup kesiyorlar ve uzaktan görenler de onları boğuyor sanıyorlar ama öyle değil. Onlar zıp ediyorlar ve zıp duaları da var. Sabiler hayvanlarını kendileri kesiyorlar. Başkalarının elinden kesilmiş hayvanı asla yemezler. Hatta Müslümanların kestiği bir hayvanın etini de yemezler. Bu dinde boşanma yok. Boşanmaların çok arttığını, nasıl olur da kimse boşanmaz? Yani gerçekten ben çok şaşırdım ve bunu sordum. Bana şu şekilde anlattılar. Birisi eşiyle anlaşamıyorsa tamamen ayrılıyorlar. Yani herhangi bir boşanma kelimesi kullanılmıyor. Ve ayrılıyorlar, ne zaman isterse tekrardan geri dönebiliyor. Hiçbir şey olmamış gibi. Yani bu dinde boşanma bu şekilde oluyor. Ne zaman isterseler tekrar nikaha gerek kalmadan geri dönebiliyorlar. Hayatlarına devam edebiliyorlar. Sabiler genellikle beyaz giyiniyorlar. Yani ben o bölgeye gittiğimde artık kimin sabi olduğunu direkt anlıyorum. Çünkü bu dinde hem kadına hem de erkeğe başörtüsü var. Yani erkekler başına şöyle bir beyaz örtü takıyorlar. Dışarıdan gördüğümde direkt onları tanıyorum. Sabiler kendi işlerinde evlendikleri için genellikle akraba evliliği yapıyorlar ve sabilerin çocukları çok güzel oluyor. Yani ben onları ilk gördüğümde çok şaşırdım. İri iri renkli gözleri var. Yani tamamen İran'da farklı bir millet oldukları belli oluyor. Sabiler Kur'an'da 3 yerde geçiyorlar. Bakara suresinin 62. ayeti, Maide suresinin 69. ayeti ve Hac suresinin 17. ayetinde sabilerden bahsediliyor. Şimdi ben size bir tane ayeti okuyacağım. Şimdi Kur'an'ımı getirdim ama Kur'an'ımın yazısı çok ince. Gözlerimde bozuk olduğu için okuyamıyorum. Ben ayeti buraya yazdım. Size buradan okuyacağım. Bakara suresinin 62. ayetini okuyorum. Sözde iman edenlerden, Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Sabilerden kim Allah'a ve ahiret gününe inanıp salih amel işlerse işte onların Rableri yanında mükafatları vardır. Onlara hiçbir korku yoktur.
mahzunda olmayacaklar. Allah bu ayette Sabileri ilahi dinlerle aynı kefeye koymuş. Kur'an ayetleri Hazreti Muhammed'e indiği zaman sahabenin bilmediği bir kelime olduğunda ya da bilmedikleri bir durum olduğunda hemen peygambere soruyorlardı. Ve elimizde sahabe Sabilerin kim olduğunu sorduğu herhangi bir hadis yok. Yani o zamanlarda sahabe Sabileri tanıyordu diyebiliriz. Bazı Kur'an meallerinde Sabiler parantez içinde yıldıza tapan olarak tercüme edilmiş. Sabiler yıldıza tapmamakla birlikte tek tanrı inancına sahipler. Şimdi yıldıza tapanlar algısı nereden geliyor, size onları anlatmaya çalışacağım. Kaynaklarda Harranlılar ya da Harraniler olarak bilinen putperest Harranlılar, Halife Memun zamanında Memun oraya gidiyor ve onlara Müslüman olmazsanız sizi öldürürüm diyor. Ve onlar Halife Memun korkularına kendilerini Sabi olarak tanıtıyorlar. Ve burada ilginç olan şey, onları tehdit ettikleri için kendilerini Sabi olarak tanıtıyorlar ve onlara dokunmuyorlar. 833 yılından itibaren Harranlılar, putperest Harranlılar kendilerini Sabi olarak tanıtıyorlar. Biliyorsunuzdur, dünyanın ilk rasathanesi Harran'da. Harranlılar gök bilimiyle de uğraşıyorlardı ve onları uzaktan izleyen avam halk onlara yıldıza tapanlar demeleri çok normal. Yani onlar gök bilimiyle uğraşıyor, avam halk onları yıldıza tapıyor sanıyor ve onlar kendilerini Sabi olarak tanıtıyorlar ve bu şekilde ne oluyor? Sabileri yıldıza tapanlar olarak algılıyorlar. Ama gerçekler böyle değil. Bu şunun gibi oluyor. Zerdüştlere ateşe tapan diyorlar. Zerdüştler ateşe tapmıyorlar. Onlar için ateş kutsal ve bunun da tamamen tarihsel bir açıklaması var. Ve aynı zamanda Sabiler hayvanları kesmiyor, boğuyor demeleri ve uzaktan görülüyor ve öyle anlaşılıyor. Ama gerçekte öyle değil. Harranlılar o zamanlarda edebiyat, tıp ve felsefe alanında dünyada ün salmaya başlıyorlar ve Sabi adı altında ün salıyorlar. Yani Sabiler o zamanlarda çok popüler oluyor ama gerçek Sabiler değiller. Aslında bu ilimlerle ilgilenenler Harranlılar ama kendilerine Sabi dedikleri için bu ün Sabi adı altında yayılıyor. Bazı iddialara göre Sabilik M.Ö. son 200 yıl içinde Filistin Ürdün bölgesinde mevcut olan heterodoks Yahudi akımları arasında filizlenmiş. Şimdi şöyle bir durum var. Eğer Sabiler Yahudi olsaydı neden Kur'an'da Yahudiler ve Sabiler ayrı ayrı geçmiştir? Bu benim aklımda bir soru işareti. Bir de size şunu da söylemek istiyorum. İncil Matta 3.4'te Hazreti Yahya'nın Hazreti İsa'yı vaftiz ettiği de yazıyor. Bunu okumak istiyorum size. Bu arada Hazreti İsa'yı da vaftiz ediyor ama şöyle bir durum var. O zamanlarda Hazreti İsa vaftiz yapıyor. İlk olarak İncil'de bu geçiyor ve onun arkasında Hazreti İsa'yı vaftiz ettiği geçiyor. Ve Hristiyanlar Hazreti Yahya'ya saygı duyuyorlar. Şimdi o kısmı size okuyayım. Bu sırada İsa Yahya tarafından vaftiz edilmek üzere Celile'den Şeria ırmağına Yahya'nın yanına geldi. "Ne var ki Yahya, benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekirken sen mi bana geliyorsun?" diyerek ona engel olmak istedi. İsa ona şu karşılığı verdi: "Şimdilik buna razı ol. Çünkü doğru olan her şeyi bu şekilde yerine getirmemiz gerekiyor." O zaman Yahya onun dediğine razı oldu. Bu İncil'de geçiyor. Kur'an'da da Sabilerin nerede geçtiğini, nasıl geçtiğini söyledim. Şimdi unuttuğum bir şeyi size göstermek istiyorum. Bu Sabilerin takvimi. Üzerinde Sabilerin tarihi yazıyor. Düşünün. Ben bunu geçen sene almıştım. Burada Sabilerin tarihi yazıyor. Hatta Yahya tarihi de yazıyor. İlginç. Yahya takvimi ise miladi takvimden bir yıl önde. Burada özel günleri yazıyor. Dini bayramlar yazıyor. Çok ilginç. Bu da bir kitap. Onların bir tane din adamından aldım. Kitapta kendilerinden bahsediyor ve kendi alfabeleri var, kelimeler var, kendi dilleri var. Yani bu kitaptan biraz onların dillerini öğrenebilirim aslında. Çok farklı, çok değişik gerçekten. Şöyle, bu da Derevş Sabilerin sembolü. Bakın bu da takvim.
Ne yazıyor burada biliyor musunuz? 445.391. Ben bunu geçen sene almıştım. Yani şu an 92. Hazreti Adem'in yaratılışı. Yani o tarihten bu zamana takvimlerinin olduğunu iddia ediyorlar. Çok ilginç. Gerçekten ben bayağı bir şaşırdım. Tabii bu konu tartışılır. Gelin videomu izleyelim. Şimdi biz sahibi din adamının evine vardık. Kendisi yakın bir zamanda kalp krizi geçirdiği için bayağı bir hassaslar. Maskemi takacağım, çıkartmayacağım. Yani biraz zor oldu iletişim kurmak ama sonunda iletişim kurabildik. Şimdi evlerine geldik. آقای امین جیزان شهید امین جیزان هم از اولین شهدای جنگ تعمیلی هستن که ایشون هم از پیروان حضرت یحیی هستن و از صابئین مندایی. این پارک رو به نام آقای شهید جیزان نامگذاری کردن. بفهم. شما جز در از معدود افرادی هستید که وارد منزل صابئین مندایی میشن. حالا چطوره؟ روزتون بخیر. سلام. سرکار خانم سلام. منیژه چوئیلی خوبی؟ معلم ریاضی بسیار خوب. دختر استاد چوئیلی. استاد چیه؟ استاد کسی که درس میده. شما دیگه خوبین؟ سلامتی. چطورین؟ خانم برنا خانم خیلی منیژه ممنون. بفرمایید. خیلی خوشحال شدم. تشکر از زبان خوبه. خوب هستین استاد جان؟ سلام. خوبین؟ خیلی عزیز. سلام خوبین؟ بشین بالا بشین بالا. بشین بالا. خوب ایشالله سلامتی. خانم شهید ممنونم از شما. روحانیای ماندهی گفتن که جیب چپشون یک شاخه زیتون میذارن که معنی صلح میده. درسته این؟ توی جیبشون این شاخه رو نمیذارن، توی مراسم زیر عمامشون، زیر برزنقاشون قرار میدن این اکلیل رو. ولی اون چیزی که شما عرض کردین من فکر میکنم منظورتون با اساس یک چوب مانند از درخت زیتونه، بهش میگن مرگنا. این رو موقعی که یک اشکنداری که سواد کامل به حساب مندایی رو بلد باشه رو طی یک مراسمی که بهش میگن قراسه اونو به درجه ترمیدایی میرسونن توی این مراسم و توی همین مراسم این عصا رو بهش هدیه میدن. آره اونه که نشون دهنده صلحه. این اکلیل که از شاخه یاسه اون نماد روشناییه، یعنی مثل لامپی میمونه که روشنایی میده، اکلیل هم یک همچین حالتی رو داره. وقتی گنز ربا رو میخونین وضو باید داشته باشین که وضویی که خودتون میگیرین. وضو رو معمولا برای مراسم دینی مثل رشامه براخه یا قبل از انجام دادن مراسم تعمید یا هر مراسمی که بخوایم رسمیه و رسته تن باشه، حالا یا برای رشامه براخه هم رسته نمیپوشیم، فقط سر رو میپوشونیم و همیانه رو میبندیم، کمربندو. اما مسلما شخصی که پاکه میتونه دست بزنه به گنز ربا. اونی که حتی اگه به خودش هم شک داشته باشه که به حساب پاک نباشه نمیتونه دست بزنه. نه از پاک منظورتون مثلا از همه جهت، مثلا گناهی که کرده باشه ناپاک میشه، درسته؟ خب درستش همینه. آره ولی خب متاسفانه تو این دور زمانه کی هست که گناه نداشته باشه، ولی متاسفانه دارن دست میزنن. درسته. در دین ماندئیسم bazı حیوانا حرامه، یکیشم گاوه. گاو دلیلش به خاطر که ماده شدن حرامه. فقط دلیلش فقط ماده بودنش نیست. دلیل های دیگه چیه؟ یکی این که دم داره، یکی این که بدنش از مو پوشیده شده، پشم نیست. درست استاد؟ آره مو دارم میگم. آره بدنش از پشم نیست. اصلا کلا میشه گفت نزد ما صابئین مندایی همه حیوانات به جز پرندگان، اونم پرندگانی که گیاهخوارن، درسته، همه حیوانات به جز گوسفند نر حرامن. فقط گوسفند نره که پیش ما حلاله، میتونیم ذبحش کنیم. ذبحتون رو
با بشمیهو ادهی ربی میگه بله میبره. موزه هست و اونی که میخواد ذبح انجام بده باید شرایطی، یعنی واجد شرایط باشه و اولین شرطش هم اونه که اشکندا باشه مثل استاد. آها درسته. بله یعنی غیر از اشکندا از نظر دینی کس دیگه ای نمیتونه. ولی خب باز الان توی این وضعیت و این موقعیت حالا چرا خیلی هم هستن اشکندا نیستن، یعنی اکثرا، درست. ولی خب دارن ذبح میکنن. باید به لباس دینی رو باید بپوشه. آها. اون چیزی که میخواد ذبح کنه رو باید از همه چیزش مطمئن بشه، درست. از سلامتیش چیز اضافه نداشته باشه، مریض نباشه. اون پرنده که میخواد ذبح کنه یا اون گوسفند نری که میخواد ذبح کنه. وقتی از همه چیز همه اینا مطمئن شد که مشکلی ندارن، بعد میشینه سمت اواخر و با چاقوی آهنی. آها. استیل و اینا هم نمیشه، حتما باید آهنی باشه. درسته. و یک تکه چوب ما میگیم گز، نمیدونم استاد چی بهش میگم به فارسی، همون گزه؟ آره اونو با چاقو میگیره روی دسته، به عنوان مثل دسته چاقو. گز یا بید هم میشه بله. و سمت اواخر میشه و با خوندن این بوسه‌ای که شما ابتداشو گفتید اشمدهی اشمد مدادی مدخل الخ و الی آخرش، بله. این ذبح رو انجام میده. آها. تازه بعد از اینکه هم ذبح رو انجام داد و البته انجام دادن این مراسم ذبح، یک اشکندا هم پشت سرش میسته و دستش رو روی شونه این ذبح کننده میگیره و میگه انا صحدق، یعنی من بر همه این مراسمی که شما داری انجام میدی من شاهدم، دارم شهادت میدم. بعد از مراسم ذبح هم بوسه استغفار رو میخونه، یعنی دستاشو میگیره تو آب یردنا با اون چاقو و کاردی که تو دستشه میگیره تو آب یردنا، یا اگر تو خونه انجام میده این رو یک نفر میریزه رو دستش، آب میریزه رو دستش و بوسه استغفار رو میکنه. من متاسفانه دوتاشون حفظم نیست چون انجام نمیدم، یعنی من نمیتونم این کار رو انجام بدم، اینه که حفظم نیست، ولی استاد 100,000 حفظشه میتونه بخونه براتون. سابعین مندایی مردانشون یک لقبی دارن که از مادر گرفته میشه. مادر، مقام مادر و نام مادر خیلی در کیش سابعین مندایی اهمیت داره. الان استاد خودشون یک لقبی دارن، لقب مذهبی دارن و نام کنیه دارن که از مادر گرفته میشه. اینو لطفاً توضیح بدید که به چه شکل، چجوری مثلا این لقب انتخاب میشه، سیستمش چجوری میتونیم تشخیص بدیم که آقای استاد چوئیلی یا حتی مثلا برادران شما، پدر شما لقبش از کجا گرفته؟ منظور شما با همون ملواشه است آقای گرفتی؟ بله. خب این ملواشه رو که همه دارن، نه فقط آقایون. ولی از مادر گرفته شده. آره همه ما، هر نوزادی که به دنیا میاد باید این اسم دینی رو که بهش ملواشه میگیم، یعنی به مندایی میگنش ملواشه، این اسم دینی رو، این اسم دینی از 3 بخش خیلی مهم تشکیل شده. اونا اینکه ساعت دقیق نوزادی که متولد میشه، ماه مندایی نه فارسی، ماهی که نوزاد توش به دنیا میاد و نام دینی مادر، یعنی ملواشه مادر. این 3 تا باید باشن. اگه یکی از اینا نباشه اون اسم دینی این نوزاد رو نمیشه دقیق در آورد. خب اینا توی محاسباتی با استفاده از ساعت و ماه طالع رو اول به حساب چیز میکنن، در میارن و وقتی طالع مشخص شد عدد طالع رو با عدد اسم مادر رو، یعنی ابتدای ملواشه مادر میشه اسم مادر، این دوتا رو با هم مقایسه میکنن و ملواشه اون نوزاد رو در میارن. مثلا ملواشه شما چی میشه یا ملواشه استاد؟ مثلا ملواشه استاد بیان بر شارته. بیان بر شارته. شارت اسم مادرشه. آها. البته ابتدای ملواشه مادرشه واشا قاین ویلا. ملواشه مادرشون هم شارت پس شارت سیمت. چرا که شارت اسم مادرشه، شارت سیمت اسم مادر بزرگ استاده. یعنی میشه شارت دختر شارت سیمت، یا استاد میشه بیان پسر شارت. که اگر احیانا خدای نکرده یه اشتباهاتی شده باشه، متاسفانه اون تعمیدی که این نوزاد باش میشه قابل قبول نیست. دیگه هر کار دینی که میخواد انجام بده این شخص با همین ملواشه است، با این اسم دینیه. برای عقد مثلا میخواد مراسم عقد میخواد ازدواج کنه، وقتی تعمیدش میکنن یا تو خود مراسم عقد همینو به حساب استفاده میکنن. دور از جونتون اگه فوت کنه با همین ملواشه به حساب مراسم
دینی چیزشو فوتشو برگزار میکنن براش و علمای روحانی هم همینطور. هر کار دینی که میخوان بکنن، همین ذبح رو که میخوان انجام بدن، بوسه استغفار رو که میخوان بخونن، توی این بوسه استغفار اسم دینیشون هست. میخوایم غسل کنیم، خب میرسیم سمت اواتر، بوسه تماشه رو، بوسه غسل رو میخوایم بخونیم، اسم دینیمون هست. Xeyli cəlib بود. Xeyli məmnunam. Vaqəən lütf gəldin. Burada alfabeleri var, nasıl okunuyor. A bu O gibi olan, B aynı, G daha farklı. Şöyle bir bakın. Bu da bu yılki takvimleri. این توی انیانی تو بوسه های درفش اومده. Tarihe bakar mısınız? 445.391. Burada da Genzer Abba'dan bir Buse yazıyor. Ayete Buse diyorlar. Burada bir tane kitaplık var. Şöyle göstereyim size. Burada vaftiz gusülü alıyorlar. Burada vaftiz gusülü alırken dua yapılıyor. Birçok kitap var. Bu da büyük bir ihtimal Genzer Abba'dan bir Buse. اینجا چی نوشته؟ اینجا نوشته یامل کارا ربا یعنی ای مالک اعلای عظیم نور یا بزرگ نور. Aha. Ez Genzer Abba Buse است درسته؟ بله از چیز گنزار ابا تو همه کتاب هم نه فقط تو گنزار ابا. Aha بقیه درسته. کتاب ایمانی هست تو همه هست. مانی این $8 چیه؟ چرا خونه نگه میداری؟ نماد حفاظته. آها. نماد حفاظت همین $2. از حفاظت مانی چیه؟ یعنی چشمی نظر؟ کلا همه چی نه فقط چشم. آها. این وسیله اگه نگاه کنین روی این انگشتری، این خودش همونطور که دستتون دارید مشاهده میکنید از یه انگشتری به حساب تشکیل شده و یه کارد ماننده که توسط این زنجیر به هم وصل شدن. این دو تا قطعش از هر دوتاش استفاده میشه تو بعضی از مراسم دینی. روی انگشتری، رو صفحه انگشتری عکس 4 حیوانه. این 4 حیوان هر کدومش نماد یکی از عناصر طبیعته که میدونید 4 عنصر طبیعت آب، باد، خاک و آتشه. مثلا زنبوری که هست مشاهده میکنید این نماد باده، یا این مار نماد آبه، عقرب نماد خاکه و این شیر نماد آتشه. این 4 عنصر همون اندازه که برای بشر فایده دارن، مفیدن و بدون اینا نمیتونن اصلا زندگی کنن، به همون اندازه هم خطر دارن برای بشر. موقع عقد، تو مراسم عقد این دست گنزبرا هست، شخصی که عقد میکنه. دیگه موقعی که یک خانم زایمان میکنه، زائوق و همراه بچهش، این رو تا مدت 1 ماه که اینا برای خودشون جدا هستن، یعنی با بقیه تماس ندارن، این باشونه حفاظتشون میکنه. بعد از مراسم عقد این رو میدن دست داماد. میدونین 1 هفته عروس و داماد ما باز هیچ تماس بدنی با کسی ندارن، فقط خودشونن و خودشون. حتی اگه کسی پیششون باشه ولی تماس بدنی نداره باشون. دیگه موقعی که دور از جونتون بخوان کسی رو فوت شده باشه و بخوان مراسم خاکسپاری رو انجام بدن، باز از این استفاده میکنن توی این مراسم. هم مندلتا رو که این مندلتا رو نماد تولد این دوباره این نشمتاست، این روانه. خب با این مهرش میکنن. وقتی جنازه رو خاک میکنن باز میان با این اول با چاقوش 3 دور اون قبر رو دور میزنن، یعنی علامت گذاری میکنن منظورم. و در آخر سر باز با ملواشه اون میت، اون شخصی که فوت شده، مهرش میکنن با این انگشتر. آقا دیگه که بگم مرده مال من یه حالت مهر این، یعنی چجور مثلا فرض کنین شما یه قرارداد میبندین مهر میکنین، اینم دقیقا همینطوریه. یک همچین حالتی داره. Bakın böyle bir zincir var. Şöyle bir bıçak gibi bir şey. Bu da büyük bir yüzük gibi. Yılan, akrep, aslan ve arı var. مقامش اشکنداست ولی رهبر
کل مندایی هست Aha. چون واقعا زحمت کشیدم و من خودم شخصا هر چی بلدم از ایشون بلدم. درسته. پدر من روحانی بود، دو تا برادرام روحانی هن. ولی من هر چی بلدم از استادم بلدم. خیلی خوشحال شدم واقعا. خیلی لطف کردین که در خونتون رو برای ما باز کردین. سلامت باشید. خدا نگهدار. Geldiğimiz din adamının makamı İşkenda'ydı. Gerçekten onunla iletişim kurabildiğim çok mutluyum. Hemen evleri de nehire yakın. Mandeizm dinine inananlar devamlı vaftiz gusülleri almaları gerektiği için evlerini genelde nehir yakınlarında seçiyorlar. باش اومدن خیلی خوش اومدی İşkenda'nın evi burasıydı. Şu tarafta Karun Nehri kalıyor. Normalde ama aslında Karun Nehri tam bulunduğum yere kadardı. İran'da biliyorsunuz maalesef kuraklıktan dolayı sular kuruduğu için, nehirler kuruduğu için yani şu an buraya kadar kuraklık olmuş ve buraya böyle yapılar yapmışlar. Yani normalde burada da nehir varmış. Ahvaz'da yaşayan Sabi halkı genelde kuyumcu ve yani çok zengin bir yaşantıya sahip olmaları gerekirken çok sade yaşıyorlar. Bu da dini inançlarından ötürü. مهمان دارم میخوام شما رو ببینم. I happy to سلام. see you. I happy to see you this time. Come into please. Go into. Kheyli memnun. چرا این کار میکنی؟ استاد من گفتم مهمان دارم. ترکی bilmiyorum. ترکی bilmiyorum. isminin that I can't speak Turkish. Ben Farsi beledem böyle. فارسی بلدی؟ بله. برای فارسی. آقای موسی زرونی از همشهریان بازم سابق تعریف کرد. مندایی تعریف ما نکن. ایشون یک انسان بسیار دوست داشتنی، بسیار مهربان و واقعا سعادتیه برای من که امروز ایشون ما رو پذیرفت که خدمتشون باشیم. در دل بیکران بزرگی دارن، با اینکه خودشون معلم هستن، تو کار بودم. زرگری بودن، من معلم بودم. و الان تو کار زرگری هن، منتها واقعا ساده زیستن. من زرگری کی؟ فروشه، من فروشه. بچه هم پول در میارن. خلاصه خیلی آدم جالب، دوست داشتنی، مهربون هستن و خیلی هم محبت دارن و افتخار دارن به ما که خدمتشون باشن. همونجوری که گفتیم سابقین من آدم‌های واقعا ساده زیستی هستن. گوی تو. عالی هستی شما. دوستان واقعا میخوام بگم شما خیلی خوش شانسید واقعا. Selam. خیلی خوش اومدی Mrs. Queen. سلامتی My شما. wife. ببخشید ما یه قوی اومدیم. خیلی معذرت می‌خوایم. با استاد شما خیلی راحت هستیم. Selam خوبی؟ سلام خانم عزیزم برنا هستن. خیلی خوش اومدی خیلی ممنون. ایشون هم خواهر شهیدی هستن از شهدای سابقین مندایی که دیگه در جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران خلاصه به شهادت رسیدن. اسم شهید؟ اسم شهیدتون؟ یاسین زهرا یاسین زهرا. در تصویر در خونه تقریبا هر سابقین مندایی شما تصویر رهبر سابقین مندایی که آقای شیخ جبار طاووسی باشن و آقای استاد چویلی رو میتونید ببینید که ما الان منزل آقای چویلی هم بودیم. بسیار عالی. از ایرانی. اون ترکیه و هشنی ایرانی. خیلی خوش اومدی Sit down, please. من عاشق آتاتورک هستم. بسیار عالی. آتاتورک. پدر ترکیه. آتا یعنی بابا، پدر. انا به معنی مادر. آتاتورک مرد تاریخ و مرد ترکیه ساز، انسان ساز. بله. آتاتورک. اگه برم ترکیه حتما میرم اونجا مزارش و فحاتش هم میخونم با خدا. خیلی ممنونم. حیف که من ترکی بلد نیستم و دوست دارم برم ترکیه. مثلا اونجا مولانا هست. بله. من از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. بله. اسم من موسا. ممنونم خانم. سپاسگزارم. خیلی ممنون. چرا؟ اسم این لباس چیه؟ رسته. رسته. آها.
به این روسری چی میگین؟ امامه. عمامه. به این کمربند چی میگین؟ همیانه. همیانه. این تو بازار نیست، این ما خودمون توی خونه خودمون میبافیم و آها. میدیم به شیخ بزرگ ما پخش میکنه. جنسش از چیه؟ جنسش پشم خالصه. خیلی نرم و لطیفه. بفهم. از پشت نه، از جلو نگاه کنین. بله. این بستنش اگر اشکال داره قبول نیست. Musa amca şimdi namaz kılacak. Namaza hazırlanıyor. اشمت هي اشمت من داتي مسخاري. اشمت هي اشمت من داتي. 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 بجنيت هي ربي هللين ايدن بتشتو كتان بها منوز وما للين ما لا جيسا بتصري الجمهور. وبرخيش الصبح صحمار من داتي صبح حق وصفة ربا لغرض الناصر. وبرخيص شبه الحمار من داخل الصباحات والسفر ربع إغارة الناقص. وبرخيص شبه الحمار من داخل الصباحات والسفر ربع الناقص. أنا مثلا هانا برمح كان بروش مدي أشمدي أشمد من داخل الخارج. أنا مثلا هانا برمح حشم بروش مدي أشمدي أشمد من داخل الخارج. أنا مثلا هانا برمح حشم بروش مدي أشمدي أشمد من داخل الخارج. ونشمل غلاتي ونشمل غلاتي ونشمل غلاتي يرى على ريهاتي يرى على ريهاتي يرى على ريهاتي روش ملو له النور له مش الهدم شهام شاروف مليار دار رب الميت شملام تشمتي أشد من ذاك المصفار بركي مبريخة وصاغدر هي الماي بركي مبريخة وصاغدر هي لتر الماي بركي مبريخة وصاغدر هي لتر الماي قدر مدريخة بركي تكشتو هيمانوت قدر مدريخة بركي تكشتو هيمانوت قدر مدريخة بركي تكشتو أنا ما تمي هانا بين حسن وسط البهرام ربا بروم وسط ثلاثة تسعة أشمد هي أشمد من دار هي مدخال يغري أيديهم سوء سلم أشمد أشمد هي أشمد من دار مدخال يغري أيديهم سوء سلم أشمد هي أشمد من دار مدخال صابر نصاب أشود الزكوة نبيكم صابر سروان أشود الزكوة نبيكم سيد زهرون كي بهرون تارو تروان أشود الزكوة نبيكم يوفي نيوفين أشود الزكوة نبيكم عارفين ومعارفين أشود الزكوة نبيكم هو شب وكلنا أجدا أشود الزكوة نبيك ما كشهران أخرى أشود الزكوة نبيك ما كبهرون كان فيه أشود الزكوة نبيك ما كدروش تاغني أشود الزكوة نبيك ما كهران أخرى أشود الزكوة نبيك ما كبر باغ أخرى أشود الزكوة نبيك ما كاشين جيران أخرى أشود الزكوة نبيك إحنا بازديق أشود الزكوة نبيك ما كد نصلي وأشود الزكوة نبيك ما كد كاسمانا أشود الزكوة نبيك ما كايا داخيا يا ملكات كلهن ملكية أبات كلهن أثرية أدثان ويدثان يا شمون ادبي أثري ناطي إدي هدنا يا وشب ربا يا إبزي ورب ملايا انفرغات من كل إدبي شو اسني يا ملكا رما ربا دنهو رغباتا شبيل فقري مليوتي دي تارست إينن ترمت إلن وصاخت بني ملكا فرواحخ 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 هخ يعني كي فرواحخ فرواحخ فرواخخ. Let's go. فرواحخ من چیشه فرواحخ نه فرواحخ نه فرواحخ فرواخخ. کردم یعنی
İki tane hı arka arkaya ben. Heh. Ha. 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 آفرین فروا. Ha. Evet. فروا ها کتاب های ما هستن بله بالا کتاب های دینی ما هستن متوجهی؟ بله آها. پدر منه اسمشون چیه؟ قاسم ملواشتون رو بفرمایید حتی میهانا بر مریخه My second name عالی خیلی زیباست حتم بله یهانا حتم یهانا بر ملیحه ملیحه My mother's name آها. ملیحه نام مادر من است بله. شما میگید اسمتون چیه؟ برنا برنا دختر کیه؟ آقای مصطفی برنا دختر مصطفی ولی ما مثل شما اینطور نیستیم ما بله. میگیم موسا فرزند خاتون بیا بشین بابا بیا چای بخوریم جانتون من اصلا چای نخوردم بفرمایید استاد چای یک اونا رو چای بده چای گذاشتم اونجا برای شما هم چای میخورید بابا بله میخورم چای بهشون بده همه پیغمبران یه شاهراهی هن. حالا این شاهراه این ساعت 2 رد شده این ساعت 1 و نیم رد شده این ساعت 10 رد شده این نصف شب دین شاهراه نجات بشر هست همین خیلی ممنونم شما شکم ندارید درست شد اوکی علمی نفسك كيف أنا ما أدري شلون أعلمها لأن هسه ما شادة الأحد هنا السنتر راسي اسمش چی بود؟ اوكي اوكي امیانه لا لا برعكس شو لا 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 بله خوب کار کرده خوب کار کرده بابا میترسم که منو بزنن میگن آقا این نامحرمة نامحرمه دخترته بابا ها شما پدر منید سنتر نکنه Hamyane Aha. bu yuvarlak kısmı kısa, bu püsküllü kısmı da uzun olması gerekiyor. Namaz kılarken bunu böyle bağlıyorlar. Ve vaftiz usulü alırken de aynı şekilde bunu mutlaka bağlamaları gerekiyor. خیلی ممنون. خواهش میکنم عزیزم کاری نکرد خانم بانا فربخ Bu %100 yün. فربخ خیلی ممنون شاد لطف کردین. باشید خیلی خوشحال ترکیه شدیم. اونجا هم مزاحم میشید İnşallah. خداحافظ. این مال سربریدن هست Aha. این آیه پایینی مال استغفار هست در از ذبح حیوان ذبح حیوان وقتی اینو خوندی بله. گوش کردین بله. بعد که تمام کردید هم دستات از خون با چاقو میشوری این آیه را یعنی استغفار میکنی که خدای شما این جون را به فرمان شما من این سرش بریدم متوجهید؟ بله من ریشه بخونه برامون استاد بالایی هر کدوم دوست دارید بالایی ببین بوسه زح اشمد هي واشمد من داد هي متخار لخ ابثاهيل قريخ هي بالزي وانفقد الخ مي نخسخ بسرخ دخيا نهبي كل من اد اخر منخني هي ونيتسي ونيتقيم اشمد هي واشمد من داد هي متخار لخ این بوته یا این آیه مال سر بریدن حالا چه گوسفند و چه پرنده وقتی تمام کردی خواستی دستات بشوری پیش خدا استغفار بکنی یعنی شما جلاد نیستی اشمت هی و اشمت من داد هی متخار الی نخست برزلا و حللت بیردنا انا نخاسا و ماری هیاسا اشرولي اشوقلي هطائي هوبي واسقيلاتي وتغلاتي وشبشاتي ديلي
مهتم يهانا برمليحة بهيلا إديا ورزي وسيماتي أشمدي وأشمد من تادي متخارلي. Sabi din adamı abdest almaya gidiyor. Onun için geldik. Onun peşine koşuyoruz şu an. Zor şartlarda Sabi'nin peşine gidiyorum. Şimdi orada abdest alacak. Karun nehrine kanalizasyon karışmış. Su pis ama dini inançlarında din adamları nehir kenarında abdest almak zorundalar. Selam. خسته نباش. وضوعی که میخوایم بگیرین اسمش چیه؟ رشامه. رشامه. نمازی که میخونین اسمش چیه؟ نمازی که میخونیم اسمش براخه. براخه. بله. ابرخ اشمك وانشاب واشمك ماريو من ذاتي ابرخ انشاب وخاف برسي فرابوادي خارج من ناشي افرش ابرخ اشمك وانشاب واشمك ماريو من ذاتي ابرخ انشاب وخاف برسي فرابوادي خارج من ناشي افرش دورة يدي وجو وتصل تشتغل تشتغل دورة يدي وجو وتصل تشتغل حرام ربط الهدى رب ادمن ناشي افرش اطلبت المرقبة اشمك يا هي ماري من ذاتي وشابا ماري كشتا سمكم بشمية فرنتيرا بأسوط او زبطان نبيلك وابو رب بيتهم أسوط او زبطان نبيلكم اوان قد ما يقين زبطان نبيلك مالك هلمون أثرى اسوط او زبطان نبيلك مالك برباق أثرى اسوط او زبطان نبيلك مالك شنجلان أثرى Bu dinde 3 vakit namaz kılıyorlar. Namaza başlamadan önce nehir kenarında abdest alıyorlar. Karun nehrine kanalizasyon suyu karıştığı için nehrin suyu temiz değil. Yeni bir fetva ile evde abdest alabiliyorlar. Ama din adamları abdestleri nehir kenarında almak zorundalar. Birinci namaz vakti gün doğumundan sonra, ikinci namaz vakti ise güneşin en tepede olduğu vakit ve üçüncü namaz vakti güneş batmadan öncedir. Akşamda 2 vakit dua okunuyor ve toplamda günde 5 vakit ibadet ediyorlar. Namaz kılarken kuzeye yöneliyorlar. Allah'ın nurunun kuzeye daha yakın olduğuna inanıyorlar.
بشو صام زيادة يعني مش هسيمة آسر وآسر فرسا ما يكاف شو ميندي Genzura Bey İran'daki Sabilerin rehberi. Bugün 13 Aralık Mandeizm dininin takviminde Hazreti Nuh'un gemisinde arkada kalanlar, boğulanlar için yemek yapılmış ve adına aşuri diyorlar. Bu bizim aşureye benziyor ama onlarınki tatlı değil. Ve bizle olan bu benzerliği biraz beni şaşırttı. Tabi bizdeki hikayesi biraz daha farklı. Yemeğe hiçbir şey olmadığı için, ne varsa onları koydukları için böyle bir hikayesi var. Onların hikayesinde ise arkada kalanlar için yemek yapılmış ve yenmiş olarak söylüyorlar. Bugün onlar o yemeği pişiriyorlar, yarın sabahtan o yemeği yiyorlar. Sabilerin İran'daki rehberinin kardeşi de dünyadaki rehberleri. Yani bunlar tamamen nesilden nesile aktarılıyor. Çünkü babaları da onların rehbermiş. Sonra vefat edince oğullarına geçmiş. Şimdi çarşıya geldik. Mina'yı subbi yapıyorlar. Onların geleneksel el sanatları, onları görmeye gidiyoruz. جایی که میریم در اصل طبقه‌فروشی و زرگری آقای چوئلی هست، آقای شیخ نجا که میشه قرار صابرین منگایی و برادرشون و بالاخره وابستگانشون هست. اینا فرزندان شیخ جبار جبلی طاووسی چوئلی هستن، برادر صابرین منگایی ایران. خوش فوت شد. Sabilerin geleneksel el sanatları genelde deve, hurma ağacı, gemi figürleri var. Bakın üçünü bir tane kolye ucunda görebiliyoruz. Bunlara minekari diyorlar. Geleneksel sahibilerin el sanatları. Bunlar ya gümüş ya altın oluyor. Buradakiler gümüş, bu taraftakiler de altın. Böyle tamamen geleneksel sahibilerin el sanatları. سلام استاد، درود بر شما. حالا شما استاد عزیزم خوب هستید؟ سلام، خوبی؟ جناب استاد مصباح چوئلی فرزند شیخ جبار چوئلی و آقازادهشون هستن، از هنرمندان خیلی بنا و پیشکسوت در رشته میناکاری. شاید صدا داره؟ Bunları işlemesi çok zor olsa gerek. Bakın küçücük tek tek bunları işliyor. این همین بالاست. Az önce yaptığı bileklik tam olarak buymuş. اینو میخوام درست کنم. Aha. Bunlar bize çay getirdiler. Bunlar da nokul oluyor. Sabilerin minakari nesilden nesile aktarılıyor. Çünkü genelde de el sanatlarıyla uğraştıkları için babadan oğula bu şekilde aktarılıyor. Sabiler devlet dairelerinde büyük makamlara gelemedikleri için nesilden nesile kendi el sanatlarıyla uğraşıyorlar.
Şu an dini sembolleri olan derevşi hazırlıyorlar. Derevşin tercümesi de bayrak demek. 5 ay aralıktan sonra ben tekrardan Sabilerin yanına geldim. Sabilerin takvimine göre bugün Hazreti Yahya'nın doğum günü ve bugün nehir kenarında çocuklara vaftiz yapacaklar. Bugünü küçük melekler adı altında çocuklara armağan etmişler. که پوشوندن به بچه این رسته است از 5 تیکه اصلی و 2 تیکه فرعی چیز میکنه، درست میشه، تشکیل میشه. عمامه یا برزنقا، شلوارا یا شلوار، صدرا یا پیرهن، کسویا، همیانا که همون کمربندشه، کسویا همون چیزی بندی که میذارم اینجاهاش و 2 تا تیکه غیر فرعی هم که اینجا گذاشتنشون، اینا میگن دشا، که این وقتی که یه آدم روحانی متدین به دنیای نور میره و با خودش روغن کنجد رو میذارن براش، توی این جیب میذارن براش و میره بالا صعود میکنه. میگم ظرف 1 روز میرسه و انسان‌های عادی 4 روز. درش سمبل دین ماست، پرچممونه، نور و روشناییه و از 60 بندی هم بهش میگن و بافت خاص داره، از ابریشم طبیعی سفیده و بستنش خاصه، طبق چند تا بوته بسته میشه. برای اعیاد نصبش میکنن، موقعی که اعیاد هست، موقعی که میخواد یک آدم روحانی تعمید بشه و موقعی که یک متوفی به دنیای نور میخواد بره و گنزا برده باشه، یعنی مراسم رو کامل برده باشه و کتاب گنزا رو براش میخونن، اونو براش نصب میکنن. مثلا بعضی هستن این هزینه درست. منم بچه مندایی، کتابم سیدرایی، که وقت صبحگاهی کنم شکر الهی.
Nikahta ve vaftislerde Yasemin ağacı dalı mutlaka olmalıdır. Sahabilerin rivayetlerine göre Nuh'un gemisinde Hazreti Nuh karaya çıkmak için bir kargayı kara olup olmadığını öğrenmesi için gönderir. Ama karga geri dönmez. Sonra bir güvercini kara olup olmadığını öğrenmesi için gönderir. Güvercin ağzında Yasemin ağacı dalı ile döner. Bu sebeple bu dinde Yasemin ağacı dalı kutsaldır. Bu dindeki en önemli ritüel nehir kenarında vaftiz olmak. Din lideri nehirde sahabilere tek tek vaftiz yapıyor ve bu şekilde günahlarından arınacaklarına inanıyorlar. Evlilik olacağı zaman, çocuk dünyaya geldiğinde ve onların bayramlarında vaftiz oluyorlar. Vaftiz günü sahabilerin sembolü olan ve bayrak anlamına gelen derevşi, vaftiz günü nehir kenarına dikiyorlar. Sahabilerin bayramlarından en önemlileri Hazreti Adem'in yaratılışı, dünyanın yaratılışının bitiş günü, Hazreti Yahya'nın doğum günü ve meleklerin yaratılışı ile ilgili 5 günlük bir bayram var. Her güne bir hadise yaşanmış ve ayrıyetten önemli günler var. Bunlardan bir tanesi Hazreti Nuh'un gemisinin hadisesidir.
طيبة وترس بريشة تليلة راوزي اشمت هي واشمت من داتي متقارلة Bize hatıra bu Yaseminlerden verdiler. Bakın yüzük şeklinde. Evet, videoyu izlediniz, çok şaşırdınız değil mi? Ben de sahabelerin yanına gittiğimde gerçekten çok şaşırmıştım. Gerçekten İran'da en farklı, en değişik olan millet bence sahabiler. Şimdi size İdraşat Yahya kitabından bir tane hikaye anlatacağım. Hazreti Yahya'nın doğumuyla alakalı. Hazreti Yahya'nın babası Zekeriya, annesi Elizabeth, kendi dillerinde ona Ennuşa diyorlar. Ennuşa 88 yaşında ve aybaşı görmeyen bir kadın. Yani çocuk sahibi olamıyor. Allah Hazreti Yahya'yı Ennuşa'nın rahmine yerleştiriyor. O zamanlarda Yahudi toplumu var. Zekeriya yolda yürürken onu bir yıldızın takip ettiğini fark ediyorlar ve o zamanlarda bu peygamber evladına sahip olma anlamına geliyordu ve hemen Yahudiler Hazreti Zekeriya'nın yanına gidip sen çocuk sahibi mi oluyorsun diye soruyorlar ve o da diyor ki biz çocuk sahibi olamıyoruz. Yani bu durumdan onların da haberi yok. Çünkü Elizabeth aybaşı görmediği için bu şekilde hamile olup olmadığını da zaten anlamıyor. Ve zaman geçtikten sonra Allah tarafından bir melek geliyor ve çocuk sahibi olacaklarını ve adını Yahya koymaları gerektiğini söylüyorlar. Ve Hazreti Yahya dünyaya geliyor ve onu öldürmek istiyorlar. Ve Ennuşa yani Elizabeth onu bir sepete koyup nehire salıyor. Ve bu şekilde onu öldüremiyorlar. Peygamberlerin hikayeleri birbirlerine çok benziyor değil mi? Hazreti Musa'nın hikayesi de biraz buna benziyor aslında. Her neyse Hazreti Yahya'yı bir melek büyüttüğü söyleniyor ve 20'li yaşlarında Hazreti Yahya geri dönüyor. Ve geri döndüğünde annesinin dudağını öpüyor ve Ennuşa yani Elizabeth bu şekilde onun Yahya olduğunu anlıyor. Bu Hazreti Yahya'nın nasihatleri ve hayatı adındaki İdraşat Yahya'dan bir kıssaydı. Bunu da size anlatmak istedim. Bir hikayeden daha bahsetmek istiyorum. Bu Hazreti Yahya'nın doğumuyla alakalı bir hikayeydi. Bir tane de sahabi kaynaklarında Hazreti Yahya'nın ölümüyle alakalı hikayeyi size anlatmak istiyorum. Hazreti Yahya nehirde vaftiz yaparken çocuk siretinde bir melek Hazreti Yahya'ya vaftiz olmak istediğini söylüyor. Ve Hazreti Yahya havanın kararacağını ve zamanın kısıtlı olduğunu söyler. Melek kenara çekilir ve Allah'a günü tekrar aydınlatmasını ister ve gün tekrar aydınlanır. Ve melek tekrar Hazreti Yahya'nın yanına gelerek elini tutar ve elini tuttuğu zaman Hazreti Yahya'ya artık görevinin bittiğini ve Allah katına çıkmamız gerektiğini söyler. Ve bu şekilde Hazreti Yahya melekle birlikte arş-ı aleme yükselir. Bu bilgi sahabilerin kaynaklarında geçiyor ama İslami kaynaklarda Hazreti Yahya'nın öldürüldüğü yazar. Evet, sahabileri mandeizm dinini size anlatmaya çalıştım. Bildiklerimi size aktarmaya çalıştım.
Daha fazla bildiklerim vardı ama videoyu da fazla uzatmak istemedim. İnşallah bu videomu beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.